Herkese merhabalar. Eser'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir lavaş tarifi hazırladım. 6 kat birden pişireceğimiz lavaş tarifimiz çok lezzetli ve çok kolay. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı süt ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve öncelikle tuzun erimesi için karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra unun yarısını ilave ediyorum ve spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarif için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacağı için un miktarını dikkatli bir şekilde ekleyelim. Unu azar azar ilave ederek spatula ile karıştırıyorum. Ve artık unun tamamını ilave edip spatulamı çıkarıyorum ve elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumuz homojen bir kıvam alana kadar 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Hamuru toplamda 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvamı yapışkan bir kıvamda. Yumuşak, güzel bir kıvamı var. Daha fazla un ilavesi yapmamıza gerek yok. Hamurumuzu hemen bezeleme işlemine geçiyorum. Masaya bir miktar un serptikten sonra hamuru masaya alıyorum. Ve hamuru şöyle bir toparlıyorum. Öncelikle 2 eşit parçaya ayırıyorum. Daha sonra da her bir parçayı rulo haline gelecek şekilde düzeltiyorum. Hamurları rulo haline getirdikten sonra hamur kesici yardımıyla parçalara ayırıyorum. Bu tariften toplamda 18 eşit beze elde ediyorum. Hamurları bezelere ayırdıktan sonra elimle yuvarlıyorum ve un serpmiş olduğum tabağın üzerine yerleştiriyorum. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra açma işlemine başlıyorum. Bezeleri açarken çok fazla un kullanmıyorum. Bir miktar un serptikten sonra bezeyi çok fazla büyütmeden oklava yardımıyla açıyorum. İlk bezeyi açtıktan sonra gördüğünüz gibi büyüklüğü bu şekilde oluyor. Daha fazla büyütmeden kenara alıyorum. Ve tüm bezeleri aynı şekilde hazırlıyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Hamurların üzeri için yarım çay bardağı sıvı yağ kasenin içerisine aldım ve fırça yardımıyla yüzeylerinin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Hamurların en üste gelecek olan parçalarına sıvı yağ sürmüyorum. 3 parçayı ayırıyorum. Hamurları yağladıktan sonra 6 kat üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Üzerlerini yağlamamış olduğum hamurları en son yerleştiriyorum. Toplamda 18 parça hamurumuz var. 6'şarlı olacak şekilde 3 tane grup elde ediyorum.
Son hamurları da üzerine koyduktan sonra hemen hamurların bir tanesini alıp açma işlemine başlıyorum. Hamurun yumuşaklığı o kadar güzel ki elimle bile rahatlıkla büyütebiliyorum. Gördüğünüz gibi iyice büyütebildiğim kadar büyüttüm. Daha sonra da oklava yardımıyla pişirme tavamızın ebatını da açıyorum. Hamuru açarken alt tarafını da çevirin ki alt tarafında kalan hamurun ebatı küçük kalıyor. Onu da düzelterek eşitliyorum. İlk hamurumuz hazır. Hamurların tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum hamuru ısınmış olan tavanın içerisine yerleştiriyorum. Orta ateşte pişiriyorum. Hamurumuz kabarmaya başlayınca elimle her tarafının eşit şekilde pişmesi için çeviriyorum. Şöyle hemen alt tarafını çevirip bakıyorum. Bu şekilde pembeleşmesi bizim için yeterli. Hemen pişmiş olan lavaşı alıyorum. Ve tekrardan çevirip pişen lavaşları aynı şekilde alıyorum. Lavaşlar bitene kadar aynı işlemleri yapıyorum. Bu aşamada lavaşların yumuşak kalması için bir bezin içerisine yerleştirmeniz önemli. Sıcak sıcak hemen bezin içerisine alıp diğer lavaşların pişirilmesine devam ediyorum. Tüm lavaşları pişirdim. Gördüğünüz gibi hepsi de birbirinden güzel görünüyorlar. Yapımı oldukça keyifli ve sütle yoğrulduğu için çok lezzetli bir lavaş oldu. İsterseniz börek tariflerinizde de bu lavaşı kullanabilirsiniz. İsterseniz yemeklerinizin yanında lavaş olarak da tüketebilirsiniz. Bir tanesini alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. İpek gibi yumuşacık kıvamda bir lavaş oldu. Bu tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki denediğiniz zaman bana hak vereceksinizdir. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.